İnsanlık savaşı durdurabilir mi? Bundan tam 94 yıl önce 1932'de Einstein bu soruyu Freud'a sordu. Einstein bu ünlü mektubunda nelerden bahsediyor? Bir asır önce insanlar savaş konusunu nasıl ele alıyorlardı? Einstein'ın Freud'a yazdığı o ünlü mektup adeta aklın bilime, ruhun karanlık dehlizlerine seslenişi gibi. Başlığı "Savaşı önlemek mümkün mü?" Einstein sorar, İnsan neden savaşır? Einstein Freud'a neredeyse bir filozof gibi yaklaşır. Fizik formüllerini bir kenara atıp İnsan doğasını sorgular. İnsanlar neden birbirini yok etmeye bu kadar yatkın? Ufak bir azınlık nasıl oluyor da kitleleri savaşa sürükleyebiliyor? Ve tüm insanlığı bu döngüden kurtarmanın bir yolu var mı? Einstein bu sorulara kendince bazı cevaplar veriyor. Ona göre asıl mesele insanın içindeki yıkıcı dürtüler ve çözüm olarak şunu önerir. Uluslararası bir otorite birliği, hukuk birliği savaşın önüne geçebilir mi? Ancak Einstein bile bundan tam emin değildir. Ve işte mektup. Sevgili Profesör Freud, insanlığı savaş tehlikesinden kurtarmanın bir yolu var mıdır? Bu konunun uygarlık için bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini herkes biliyor. Lakin tüm çabalara rağmen bu sorunu çözme yolundaki her girişim acı bir yenilgiyle son bulmuştur. Düşüncemin olağan amacı insan iradesinin ve hissiyatının karanlık taraflarını açığa çıkarmaya yetmiyor. Bu nedenle burada ortaya konan sorunu netleştirmenin yollarını araştırmak ve sorunla ilişkilendirmek için daha açık çözümlere ışık tutmak suretiyle insanın içgüdüsel yaşamına ilişkin sahip olduğunuz geniş kapsamlı bilgi ışığını taşımanızı sağlamanın ötesinde pek fazla bir şey yapamam. Zihinsel bilimlerde sıradan insanın net bir kanıya varmasını önleyen bazı psikolojik engeller bulunmaktadır. Fakat sıradan insan bu engellerin birbirleriyle ilişkilerini ve aşırılıklarını kavramada yetersiz kalır. Sizin bu engelleri ortadan kaldırmak için politikanın faaliyet alanının az çok ötesinde yatan ve bu engelleri saf dışı bırakacak eğitici yöntemler önereceğinize eminim. Milliyetçi önyargılardan arınmış biri olarak ben kişisel olarak sorunun bu sığ yönüyle uğraşmanın basit bir yolunu görüyorum. Milletler arasında ortaya çıkan her anlaşmazlığın giderilmesi için tüm ulusların onaylayacağı bir yasama ve yargı organı oluşturmak. Her ulus bu yasama organının direktiflerine uymayı, her anlaşmazlıkta ona başvurmayı, kararlarını itirazsız kabul etmeyi ve hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli mahkeme kararlarının yürütülmesi amacıyla tüm önlemleri almayı taahhüt edecek. Ama burada işin daha başında bir zorlukla karşılaşıyorum. Mahkeme, insanların oluşturduğu elindeki güce oranla kararlarını uygulatmada yetersiz kalan bir kurumdur ve bu kararların hukuk dışı baskılarla yön değiştirmesinden muzdarip olmaya oldukça yatkındır. Hukukla gücün el ele olması kaçınılmazdır ve toplumun kendi hukuk idealine saygı duyulmasını sağlayacak etkin gücü olduğu sürece hukuki kararlar toplum tarafından talep edilen ideal adalete daha çok yaklaşır. Ancak halihazırda hükümleri tartışmasız bir otorite tarafından verilmiş kabul edilecek ve bu hükümlerin uygulanmasına kesinlikle itaat edilmesini sağlayacak uluslararası bir örgüte sahip olmaktan uzağız. Uluslararası güvenlik anlayışı her ulusun hareket serbestliğinden, bir başka deyişle egemenliğinden bir ölçüde koşulsuz feragatini gerektirir ve böyle bir güvenliğe götürebilecek başka bir yol olmadığı hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar açıktır. Son 10 yılda bu amaç uğruna harcanan tüm çabaların bariz içtenliklerine karşın başarısızlığı, bu gayretleri hareketsiz bırakan güçlü psikolojik etmenlerin işin içinde olduğuna dair en ufak bir şüphe bırakmaz. Bu faktörlerin bazıları pek de uzakta değillerdir. Siyasi iktidar açlığı, özlemleri salt parasal, ekonomik çizgide olan bir başka grubun etkinliklerinin sırtından geçilmeye alışkındır. Özellikle aklımdan çıkarmadığım şudur: her ülkede faaliyet gösteren, toplumsal kaygılara ve kısıtlamalara duyarsız bireylerden oluşan küçük ama kararlı grup, zenginliği, silah üretimi ve satışını, kişisel çıkarlarını geliştirecek ve kişisel otoritelerini genişletecek fırsatlar olarak değerlendirir. Bu olgunun kabulü, gidişatın gerçek değerlendirmesi yolunda atılmış ilk adımdır sadece. Hemen ardından akla başka bir soru gelir. Bu küçük hizip nasıl olur da tutkularına hizmet etme uğruna savaş durumunda yenilmeye ve acı çekmeye mahkum çoğunluğa boyun eğdirebilir? Çoğunluktan söz ederken askerleri de dışarıda bırakmıyorum. Bu sorunun apaçık cevabı azınlığın, mevcut hakim sınıfın, okulları, basını ve çoğu zaman kiliseyi avucunun içine almasıdır. Bu kitlelerin duygularını organize etmesini ve yönlendirmesini ve onları piyon haline getirmesini sağlar. Yine de bu cevap bile bütünlüklü bir çözüm getirmez. Bu araçlar nasıl olur da insanların içinde hayatlarını bile feda edecek kadar vahşi bir heyecan uyandırmayı başarabilir? Bunun bir tek cevabı olabilir. Çünkü insanın içinde nefret ve yıkım arzusu vardır. Bu tutku normal zamanlarda uykudadır. Sadece olağan dışı durumlarda ortaya çıkar. Ama onu kullanıma
sokmak ve kolektif bir psikoz gücüne yükseltmek zor bir iş değildir. Ele aldığımız tüm karmaşık etkenlerin püf noktası sadece insan içgüdüleri biliminde uzman birinin çözebileceği bir muamma belki de burada yatar. Böylece son sorumuza geliyoruz. İnsanın zihinsel gelişimini nefret ve yıkıcılık psikozuna bağışık kılacak şekilde kontrol etmek mümkün müdür? Burada kesinlikle sadece eğitimsiz denilen kitleyi kastediyorum. Deneyim bu tür yıkıcı kolektif telkinlere teslim olmaya sözde entelektüellerin daha yatkın olduğunu ispatlar. Çünkü entelektüelin hayatın doğal haliyle doğrudan bağlantısı yoktur. Hayatla karşılaşması onun en basit, sentetik biçimi olan basılı sayfa üzerindendir. Son olarak şimdiye kadar sadece ulusların birbirleriyle savaşlarından söz ettim. Uluslararası çatışmalar olarak bilinen savaşlardan. Oysa saldırgan içgüdünün başka biçimler ve başka durumlarda da çalıştığının tamamen farkındayım. İnsanla insan arasındaki anlaşmazlıkların en tipik, en zalim ve en aşırı biçimi üzerinde ısrarım kasıtlıdır. Zira bu noktada tüm silahlı çatışmaları imkansız hale getirecek yöntem ve araçları keşfetmek için çok iyi bir fırsata sahibiz. Bu acil ve ilginç konunun tüm sorularına açık ya da örtük yanıtları yazılarınızda bulabileceğimizi biliyorum. Ancak dünya barışı sorunu son buluşlarınız ışığında sunmanız hepimiz için büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü böylesi bir sunum yeni ve verimli eylem biçimleri için bir çığır açabilir. Saygılarımla Albert Einstein. Peki bu mektubun önemi ne? Bu mektuplaşma bir çözüm sunmaktan çok insanı çıplak haliyle ortaya koyar. Einstein umut arar, Freud sınırları çizer. Biri nasıl kurtuluruz diye sorar, diğeri neden kurtulamayız diye cevap verir. Ve sonuçta şunu anlarız. Savaş sadece sınırlar arasında değil, insanın içinde başlar. Belki de gerçek soru şudur. Biz dünyayı değiştirmeden önce kendimizi değiştirebilecek miyiz? Beğenirseniz ve abone olursanız çok makbule geçer. Şu videoyu da izlemenizi öneririm.